Herkese selamlar. Bugünkü konumuz kendi yazmış olduğum plugin olan Quick Project Wizard. İlk plugin deneyimim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bu plugin ne işe yarıyor? Dilerseniz direkt konuya girerek ondan bahsedeyim. Biz projelerimizde, daha doğrusu Android Studio'da New Project kısmına bastığımızda şöyle bir tab açılıyor, hatırlarsınız. Burada en üstten işte Empty Activity, Empty Views Activity diyerek projemize başlıyoruz. Fakat benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim ki işte her projeyi açtığımızda işte Kotlin'i en güncel seviyeye çekiyorum. Ondan sonra Compose Compiler ekliyorum. Gradle'la bir takım ayarlar yapıyorum vesaire vesaire. Ben bu işlemi nasıl kısaltabilirim? Yani başlangıçta projeyi nasıl istediğim gibi şekillendirebilirim? Tabii ki burada akla şey gelebilir. Biz bir base proje yazalım. Onun üzerinden devam edelim. Ama bu daha efektif olacaktır diye düşünüyorum. Hem benim için hem de artık kullanırsanız sizler için. Öncelikle plugin'i kullanabilmek için minimum Android Studio sürümü Android Studio Koala olmalı. Yani şurada gördüğümüz 2024 1.1 olmalı. Bilginiz olsun. Buradan şimdi New Project dedim. Ben normal şartlarda işte ya şunu ya da şunu seçiyorum. Diğerleri pek kullanmıyorum zaten. En aşağıya geldiğimizde benim pluginimin çıkmasını bekleyeceğim. Ama öncelikle şu plugins'e girip şu Marketplace kısmından Quick Project Wizard yazarsam zaten çıkıyor burada. Install dedim. Sonra IDE'yi restart etmeni istiyor. Tekrardan geldi. Şimdi tekrar New Project diyorum. Şimdi burada aşağı kaydırdığımda artık benim template'im direkt burada çıkıyor. Burada hem XML hem Compose kullanabildiğim için böyle bir logo tasarladım. Sonrasında next dedim. İşte buraya sample diyelim. Com Caner Sample Minimum API 23 seçebiliyoruz. Buradan da Groovy seçerseniz benim o kütüphane kısımları patlayabilir. TOML'a uygun şekilde ayarlamaları yaptım. Güncel kullanıma uygun olsun istedim her şey. Bilginiz olsun. Şimdi burada normalde finish diyoruz ama bende finish yok. Next var. Yani şu benim pencerem açılıyor aslında. Burada Compose XML seçebiliyorsunuz. Biz şu anda Compose ile ilerleyelim. Aşağıdan işte Firebase dışındaki her şeyi seçeceğim. Çünkü Firebase'de Google Services JSON isteyecektir. Şu an Firebase'e bağlamaya gerek yok. Network kısmında None var. İsterseniz seçmeyebilirsiniz veya Retrofit Ktor seçeneklerinden birisini kullanabilirsiniz. Image Library kısmında Coil Glide var. Coil ile ilerleyelim. Ekranlara da bir şey yazmadığınız takdirde buraya main adında bir ekran oluşturuluyor her halükarda. Ama ben gelip home, detail, profile yazıyorum. Burada Java ve JVM version'ları seçebiliyorsunuz. İşte 8, 11, 17 gibi örnekler. 17 ile ilerleyeceğiz. Şu anlık bu kısım bu kadar. Belki farklı sizin feedbacklerinize göre farklı geliştirmeler de buraya ekleyebilirim. Kütüphaneler vesaire. Şimdi finish diyorum. Projemiz zaten normal bir proje gibi açılıyor. Tamamdır. Proje hazır hale geldi. Şimdi şuradan hep kısmını açtığımızda bizi normalde sadece com Caner sample karşılıyordu. Burada ise bir mimari yapıyla karşılaşıyoruz. Seçtiğimiz kütüphaneler dahilinde bunlar değişebiliyor. Şimdi common kısmına baktığımızda işte ufak bir collect extension ekledim buraya. Life cycle için. Şurada constant default geliyor içi boş şekilde. Aynı şekilde data içerisinde bir sample'larım var. Main entity model, bunu da room'u seçtiğim için geliyor. Burada da room, retrofit ve Hilt'i seçtiğim için yapı şu şekilde geliyor. Normalde Hilt seçmediğinizde inject constructor gelmiyor örneğin, veya servis veya room'dan birisini seçmediğinizde şu satırlardan birisi gelmiyor. Bunların hepsinin ayarları yapıldı. Şurada da aynı şekilde room ve servis seçtiğim için ona özgün class'larım mevcut. Bunların DI katmanları da hazır. Yani lokal modül şu şekilde hazır geliyor. Network modül şu şekilde hazır geliyor. Repository modül de bu şekilde bize hazır gelmiş oluyor. Domain'de bir tek main repository adında bir interface'im var. Burası özelleştirilebilir kısmı çünkü. UI kısmına geldiğimizde burada komponentlerim var. Empty screen, işte loading bar. Ee, Aşağıda sayfalara geçiş yaptığımızda detail contract, detail screen base bir yapı.
Screen Provider bu preview kısmı için bir önceki videomda da anlatmıştım zaten. Bir de hazır bir Detail View Model yapısı var. Bunların hepsi her ekran için mevcut bu arada. Hem Detail hem Home hem de Profile. Ve Navigation'ı da seçtiğimiz için biz burada Navigation grafım da hazır halde geliyor. Olabildiğince temiz hazırlamaya çalıştım her şeyi. Team kısmı zaten sabit, klasik. Res kısmına geldiğimizde herhangi bir değişikliğimiz yok. Eski varlığını koruyor. Eğer ki başlangıçta Compose'u değil de XML'i seçmiş olsaydım burada Home Screen yerine veya Contract yerine Home Screen yerine Home Fragment olacaktı. Aynı şekilde Profile Screen vesaire bunlar değişecek. Team dosyası olmayacak. Aynı şekilde Res kısmına Layout ve Navigation package'ları gelip Navigation grafı XML'e taşıyacaktık. XML'e taşıyorum. Aynı şekilde layout dosyasında da bu gördüğümüz fragmentların XML dosyaları yine hazır geliyor. Yani aslında siz proje açılışında o kaybettiğiniz vakti ben burada engellemek istedim. Plugin nasıl yazılırla alakalı ufak bir video da yapmayı düşünüyorum sonraki süreçlerde. Bu plugin'in yapılış aşaması biraz sancılı oldu ama daha böyle sample bir şekilde plugin nasıl hazırlanır? İşte publish süreçleri, geliştirme süreçleri vesaire. Bununla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Özetle plugin bu şekilde. Şu Gradle kısmını da gösterelim. Toml dosyamız. Aslında fikir buradan çıktı dediğim gibi. Şu versiyonda sürekli her proje yaşında oynadığım için komple bu sefer dedim ki Toml'u ben baştan yazıyorum o zaman. Buna göre de Gradle ayarlarımız hazır bir şekilde geliyor. Ee, Diğer Project Gradle'ımız da yine hazır bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bu arada detektimiz falan filan hepsi çalışıyor. Buradan direkt senkronize etmemiz gerekiyor başlangıçta. Direkt run edip app'i çalıştırabilirsiniz şu anda. Home screen sizi karşılayacaktır. Aynı şekilde terminale girip Gradle Detect diyerek Detect'i de hazır bir şekilde kullanıma başlayabilirsiniz. Tek söyleyeceğim Detect'in kuralları burada. Ben de basic böyle kendim oluşturduğum kurallar var. Burası tabii ki sizin özelleştirmenize göre değişecek yapılar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İndirip plugin'i kullanıp bana geri feedback'te bulunursanız sevinirim. Eklenmesini istediğiniz ya da geliştirilmesini istediğiniz noktalar varsa bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve plugin'e yorum yaparsanız da mutlu olurum. Diyerek burada videoyu bitirelim. Şurada da plugin'in sayfasını da göstereyim. Zaten linklere koyacağım. Direkt JetBrains'in Marketplace'inde de bulunuyor zaten. Buradan takip edebilirsiniz. Diyerek videoyu kapatalım. Teşekkürler tekrardan izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Umarım işinize yarayan bir plugin olmuştur. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.